Brandenburg, Mars'ın kuzeyinde iki devasa nükleer patlamanın yaşandığını iddia ediyor. Ona göre bu, gezegenin atmosferini yok eden ve okyanusları buharlaştıran şeydi. Peki bu bir kaza mıydı? Yoksa dışarıdan gelen bir müdahale mi? Grünberg'ün teorisi bilim dünyasını ikiye böldü. Çoğu bilim insanı bunun doğal bir nükleer reaktör, dünyadaki Oklo örneği gibi olabileceğini söylese de soru havada asılı kaldı. Mars, kozmik bir cinayetin kurbanı mıydı? İnsanlık yüzyıllardır gökyüzüne bakıp aynı soruyu sordu. Orada kimse var mı? 25 Temmuz 1976'da NASA'nın Viking 1 aracı Mars yörüngesinde bir fotoğraf gönderdiğinde soru aniden değişti. Orada kimse var mıydı? Bu fotoğraftaki yapı 2 kilometre uzunluğunda bir insan yüzüydü. NASA buna ışık oyunu dedi. İnsanlar ise bir anıt. Aradan geçen 50 yılda Mars'a düzinelerce robot gönderdik. Her seferinde burası sadece ölü bir kaya dediler. Ama gönderilen o yüksek çözünürlüklü kameralar kapı eşiklerini, parlayan metalik nesneleri, hatta rüzgarda kıpırdıyormuş gibi görünen gölgeleri kaydettiğinde resmi açıklama hep aynı kaldı. Jeolojik oluşumlar. Peki ya yanılıyorlarsa? Ya da daha kötüsü doğruyu bilip bizi bir şeye hazırlıyorlarsa? Bugün ana akım medyanın sıkıcı Mars haberlerini bir kenara bırakıyoruz. Kolon defterinde Mars'ın tozlu arşivlerine giriyoruz. Antik okyanuslardan atmosferdeki nükleer izlere, NASA'nın taş dediği o tuhaf silüetlerden yer altından gelen gizemli metan sinyallerine kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Hazır olun. Çünkü Mars sandığınızdan çok daha kalabalık olabilir. Mars dosyasına en tartışmalı yerden başlayalım. Gözlerimizde gördüklerimiz. Sosyal medyada sık sık karşınıza çıkar. Mars'ta yengeç bulundu. Mars'ta bir kadın heykeli görüntülendi. Bilim insanları buna pareidolia diyor. Yani beynimizin karmaşık görsel verilerin içinde tanıdık şekiller arama eğilimi. Tıpkı bulutları bir hayvana benzetmek gibi. Mesela Curiosity'nin çektiği bu görüntüde bir dağın yamacında kusursuz bir kapı girişi görünüyor. İnternet ayağa kalktı. İşte bu bir sığınak girişi dediler. Jeologlar ise bunun sadece bir kaya çatlağı olduğunu, Mars depremleriyle oluştuğunu kanıtladı. Ama burada durup bir düşünelim. Eğer Mars gerçekten bir zamanlar dünya gibi mavi ise ve üzerinde bir medeniyet yükselmişse, onlardan geriye devasa şehirler mi kalır, yoksa milyonlarca yılın radyasyonu ve kum fırtınalarının altında erimiş doğal bir kayadan ayırt edilmeyecek yıkıntılar mı? Belki de biz bir şehrin kalıntılarına bakıyor ve ne güzel bir kaya diyoruz. Çünkü antik Mars'ın hikayesi sadece taşlardan değil, atmosferin içindeki görünmez bir savaştan başlıyor. Peki ya taşlar bizi yanıltıyorsa ama kimya yalan söylemiyorsa? Bir sonraki bölümde bilim dünyasını birbirine katan, Mars'ın atmosferinde bulunan ve sadece nükleer patlamalarda açıklanabilen o korkunç izotoptan bahsedeceğiz. Mars'ta bir nükleer savaş yaşandı mı? Taşlar, heykeller ve kapı girişleri. Bunlar tartışmaya açık. Ancak bir şey var ki onun tartışılacak bir yanı yok. Atomlar. Eğer bir gezegende devasa bir nükleer patlama yaşanırsa bunun izi milyarlarca yıl silinmez. Ve sıkı durun, Mars'ta tam olarak da bu bulundu. Brandenburg, Mars'ın kuzeyinde iki devasa nükleer patlamanın yaşandığını iddia ediyor. Ona göre bu, gezegenin atmosferini yok eden ve okyanusları buharlaştıran şeydi. Peki bu bir kaza mıydı? Yoksa dışarıdan gelen bir müdahale mi? Grünberg'ün teorisi bilim dünyasını ikiye böldü. Çoğu bilim insanı bunun doğal bir nükleer reaktör, dünyadaki Oklo örneği gibi olabileceğini söylese de soru havada asılı kaldı. Mars, kozmik bir cinayetin kurbanı mıydı? Ama diyelim ki nükleer savaş bir fantezi. O zaman Mars'ın ölü olduğu gerçeğine geri dönmeliyiz değil mi? Ama bir sorun var. Mars hala nefes alıyor olabilir. NASA'nın Curiosity aracı Gale kraterinde yürürken cihazları birden çıldırdı. Atmosferde yoğun miktarda metan tespit etti. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü metan, güneş ışığı altında hızla parçalanan bir gazdır. Eğer bir yerde metan varsa o gaz taze üretiliyor demektir. Dünyadaki metanın %90'ı canlı organizmalar tarafından üretilir. Bu da demek oluyor ki Mars'ın derinliklerinde o dondurucu yüzeyin altında birileri ya da bir şeyler hala hayatta. Belki de Mars sandığımız gibi gizemli bir mezarlık değil, bir sığınaktır. 2018 yılında Avrupa Uzay Ajansı Mars'ın güney kutbunda yerin 1,5 kilometre altında devasa bir göl bulduğunu açıkladı. Sıvı halde tuzlu bir su kütlesi. Bu oyunun kurallarını değiştiren bir gelişmeydi. Çünkü suyun olduğu her yerde yaşam ihtimali %100'dür. Düşünün,
Yüzeydeki o devasa toz fırtınalarından, ölümcül radyasyonlardan ve dondurucu soğuktan kaçan mikroorganizmalar milyarlarca yıldır bu yeraltı göllerinde evriliyor olabilir mi? Belki de biz yukarıda taşlara bakıp kimse yok derken aşağıda bambaşka bir dünya uyuyor olabilir mi? Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? NASA neden çok heyecan verici bir bulguyu paylaşıp sonra da üzerinden aylar geçmesine rağmen detay vermiyor? Belki de cevap bizim bu gerçeği henüz hazır olmamamızda gizlidir. Peki tüm bu gizemlerin ortasında asıl soru şu: Mars'ı eski görkemli günlerine döndürebilir miyiz? Elon Musk'ın çılgın projeleri tam da burada devreye giriyor. Kutuplara nükleer bombalar atarak donmuş karbondioksiti serbest bırakmak ve yapay bir sera etkisi yaratmak. Kulağa bir süper kötü karakter planı gibi geliyor değil mi? Ama bilim bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Atmosferi kalınlaştırabilirsek sıcaklık yükselecek, buzlar eriyecek ve okyanuslar yeniden akmaya başlayacak. Ancak burada etik bir uçuruma geliyoruz. Eğer Mars'ın derinliklerinde hala yaşayan mikroorganizmalar varsa orayı dünyalaştırmak aslında bir soykırım olmaz mı? Başka bir dünyayı kendimize benzetmeye çalışırken oranın asıl sahiplerini yok mu edeceğiz? Mars dosyası hala açık. Belki de NASA'nın paylaştığı o tuhaf fotoğrafların çoğu gerçekten sadece birer kayadan ibaret. Belki de Xenon gazının başka bir açıklaması var. Ancak kesin olan bir şey var ki Mars bizim en büyük aynamız. Oraya baktığımızda hem kendi geçmişimizi hem de geleceğimizi görüyoruz. Belki de milyarlarca yıl önce Mars'taki yaşam sona ererken bir şekilde bu gezegene, dünyaya tohumlarını bıraktı. Belki de biz aslında Marslıyız ve sadece yuvamıza dönmeye çalışıyoruz. Bir sonraki robot o tozlu topraklardan bir fosil çıkardığında sadece bir uzaylıyı değil, belki de kendi kökenlerimizi bulmuş olacağız. Mars bir mezarlık mı yoksa bir beşik mi? Buna yakında biz karar vereceğiz. Peki sizce Mars'ta gerçekten bizden gizlenen bir şeyler var mı? Yoksa biz sadece o sessiz kızıl çölde kendimizi mi arıyoruz? Mars için hazırlanan tüm o parlak sunumları, o şık kolonizasyon illüstrasyonlarını unutun. Bize anlatılan Mars bir sığınaktı. Ama gerçek Mars paslanmış bir hatıradan fazlası değil. Biz oraya gitmeyi, yıldızlara ulaşmak sanıyoruz. Oysa Mars'ın o cansız topraklarına ayak basmak, bir medeniyetin hapsedilmesini kabul etmektir. Gökyüzünün asla maviye çalmadığı, güneşin bile uzak ve cılız bir yıldız gibi göründüğü bir hapishane, radyasyondan kaçmak için yerin metrelerce altına sığınan, gün ışığını sadece kameralardan izleyen bir nesil hayal edin. Bu, insanlığın genişlemesi değil, insanlığın geri çekilmesidir. Peki ya ruhumuz? Bir ağacın gölgesine hasret, rüzgarın tenine değmediği, toprağın kokusunu sadece laboratuvarda sentezlediği bir yaşam. Gerçekten yaşam mıdır? Belki de Mars bizim için bir basamak değil, kozmik bir çıkmaz sokaktır. Biz Mars'a bakarken bir gelecek değil, aslında kendi sonumuzu görüyoruz. İnsanlığı bir gezegenler arası tür yapmaya çalışırken onu bir yeraltı köstebeğine dönüştürdüğümüzün farkında mıyız? Şimdi gelin o paslı seraptan uyanalım. Gözlerimizi biraz daha yana, o her şeyi eriten devasa fırına, Venüs'ün bulutlarına çevirelim. Çünkü gerçek özgürlük belki de yere basmakta değil, gökyüzüne süzülmekte saklıdır. Bir sonraki videoda Venüs ile alakalı konuşacağız. Abone olun ve takip edin.